Tarih, güzelliği ve cazibesiyle erkekleri etkileyen, gücüyle düşmanlarını yerle bir eden ve entrikalarıyla kendi dönemlerini şekillendiren kadın figürlerle dolu. Ancak içlerinden bazıları var ki hem hikayeleriyle hem de haklarındaki söylentilerle diğerlerinden daha fazla dikkat çeker. Bugün Roma tarihinin en skandal dolu kadınlarından biri olan Messalina'yı konuşacağız. Güzel, zeki ama aynı zamanda acımasız olduğu kadar ahlaksız olarak da tanımlanan bu kadının hikayesi, Roma İmparatorluğu'nun entrikalarla dolu sarayının kapılarını bize aralıyor. Messalina, tam adıyla Valeria Messalina, milattan önce 17 veya 20 civarında Roma'nın seçkin ailelerinden birine doğdu. Babası Valerius Messalla, annesi ise Domitia Lepida idi. Her ikisi de güçlü ve köklü soylu ailelere mensuptu. Yani Messalina çocukluğundan itibaren güce ve politik entrikalara alışkındı. Soylu kanı ve güzelliğiyle saray çevresinde hızla dikkat çekti. Roma tarihçilerinin yazdığına göre Messalina'nın gençlik yılları itibarıyla güzelliği dillere destandı. Ancak bu güzellik sadece bir süs değil, aynı zamanda onun en büyük silahıydı. Henüz genç bir kadınken Roma İmparatoru Claudius'la evlendi. Claudius, Messalina'dan yaşça oldukça büyüktü ve çoğu tarihçi bu evliliğin bir aşk evliliği olmadığını, daha çok politik bir ittifak olduğunu öne sürer. Claudius, karısı Messalina'ya derin bir sevgiyle bağlıydı. Ancak bu ilişki tamamen tek taraflıydı. Messalina, evlilikleri boyunca sadece kendi çıkarlarını düşündü ve güzelliği kadar acımasızlığıyla da dikkat çeken bir figür haline geldi. Messalina, Roma'nın en güçlü kadınıydı ve bu güçle ne yapacağını çok iyi biliyordu. Claudius'un naifliği ve Roma'nın kontrolünü elinde tutma konusundaki gevşek yönetimi, Messalina'nın saray entrikalarını dilediği gibi şekillendirmesine olanak tanıdı. Onun hakkında yazılanlar arasında en dikkat çekici olanı, hem güzelliğiyle erkekleri büyülediği hem de onların düşüşünü hazırladığıdır. Sarayda gücüne tehdit oluşturabilecek herkesi, çoğunlukla sinsice planlanmış iftiralar veya doğrudan suikastlarla ortadan kaldırdığı söylenir. Ancak Messalina'yı asıl skandalların odak noktası yapan şey, onun cinsel yaşamıyla ilgili iddialardı. Antik Roma tarihçileri Messalina'nın ahlaksız davranışlarını özellikle vurgular. Özellikle Tacitus, Juvenal ve Suetonius gibi tarihçiler Messalina'nın güzelliğini, erkekleri baştan çıkarmak için kullandığını ve sadakatsiz bir kadın olduğunu iddia ederler. Bu tarihçilerin yazdıklarına göre Messalina yalnızca Claudius'u aldatmakla kalmamış, aynı zamanda Roma'da düzenlenen büyük partilere katılarak ve hatta bir genelevde sıradan bir fahişe gibi çalışarak ahlaki sınırları tamamen aşmıştır. Bu hikayelerden en meşhuru, Messalina'nın bir gece Roma'daki en tanınmış genelevlerden birinde bir fahişe olarak çalıştığı iddiasıdır. Sadece bu kadar da değil. İddialara göre Messalina diğer kadınlarla bir yarışa girmiş ve en çok erkeği memnun eden kişi olma konusunda kazanan olmuştur. Bu tür hikayelerin bir kısmı muhtemelen abartılıdır ve Roma tarihçilerinin, özellikle de Messalina'ya düşman olanların uydurmaları olabilir. Ancak bu hikayeler onun çevresinde dolaşan skandal dolu imajı destekler. Messalina'nın skandalları sadece özel hayatıyla sınırlı değildi. Politik arenada da düşmanlarına karşı acımasız bir tutum sergiliyordu. Sarayda, kocasının yakın çevresindeki birçok önemli ismi hedef aldı. Özellikle Claudius'un danışmanlarına iftiralar atarak veya komplolar düzenleyerek onları saraydan uzaklaştırdı. İmparatorun kararlarını yönlendiren kişi olarak Roma'nın yönetiminde önemli bir rol oynuyordu. Ancak bu entrikalar düşmanlarının sayısını artırdı ve sonunda kendi sonunu hazırladı. Messalina'nın hayatındaki belki de en büyük skandal, Silius adlı bir Roma soylusuyla yaşadığı ilişkiydi. Tarihçiler bu ilişkinin basit bir aldatma olmadığını, bir güç oyununa dönüştüğünü yazar. Messalina, Claudius'un yokluğunda Silius'le evlendi ve onunla birlikte bir darbe planladığı iddia edildi.
Claudius, bu evlilikten haberdar olduğunda Messalina'nın artık durdurulması gerektiğine karar verdi. İmparatorun danışmanlarının baskısı ve düşmanlarının kışkırtmalarıyla Messalina vatana ihanet suçundan yargılandı ve idam edildi. Ancak Messalina'nın idamı bile bir skandal olarak hatırlanır. Rivayete göre Messalina ölüm cezasına çarptırıldığında affedileceğini düşünmüş ve son ana kadar buna inanmıştır. Ancak askerler ölüm emrini yerine getirmek üzere geldiğinde korkuya kapılmış ve yalvarmaya başlamıştır. Bazı tarihçiler Messalina'nın kendi hayatına son vermeye çalıştığını ancak başaramadığını yazar. Sonunda bir asker tarafından öldürülmüştür. Messalina'nın ölümü Roma tarihindeki skandalların ve entrikaların ne kadar ileri gidebileceğini gösteren bir örnek olarak hafızalarda kaldı. Ölümünden sonra onun hakkında yazılan hikayeler Roma halkının hayal gücünü besledi ve onu bir efsane haline getirdi. Gerçekten de Messalina'nın hayatındaki olaylar ve iddialar tarihçilerin yazdıklarıyla harmanlanarak günümüze kadar ulaştı. Bugün Messalina, Roma'nın yozlaşmış tarafını temsil eden bir figür olarak anılıyor. Onun hikayesi yalnızca güzellik ve cazibenin nasıl bir güç kaynağı olabileceğini değil, aynı zamanda bu gücün kontrolsüz bir şekilde nasıl bir felakete dönüşebileceğini de gösteriyor. Güzellik, zeka ve entrika dolu hayatı, tarihin en skandal dolu figürlerinden biri olarak anılmasını sağladı. Bu video Messalina'nın yalnızca bir güzellik ikonu olmadığını, aynı zamanda politik bir manipülatör ve trajik bir figür olduğunu gözler önüne seriyor. Eğer bu tür hikayeler ilginizi çektiyse kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla ilginç ve skandal dolu tarihi figürün hikayesiyle karşınızda olacağız.